Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok şık çok zarif bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Böyle ön tarafı çiçek desenli bir model yaptım. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Taban bölümü, topuk kısmı hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Patiğimizde üst bölümlerde tamamen iki şiş kullandım. Şu taban bölümleri yaparken ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane daha açık uçlu yedek şiş kullandım. Misinalı şişlerle de tabanı rahatlıkla yapılabilir. Bu üst bölümdeki çiçekleri yapabilmek için de normal bir tığa ihtiyacımız olacak. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğini büyük yapmak isteyenler şu arka haroşa sayılarını büyüterek, artırarak büyütebilir. Küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını az yaparak patiğin boyutunu küçültebilir. Patiğimize burun kısmından başlayacağız hanımlar. 9 ilmek olarak. Şöyle 9 ilmeğimi atacağım öncelikle. Şu birinci ilmeğim. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir ilmek daha atıyorum 9. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Burundan patiğimize 9 ilmek ile başladık. Geri dönüyorum. Şimdi geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırasıyla devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artık ön yüzde artırmaları yapacağız. Patiğimizin bu sağ ve sol kenarına 2'şer ilmek haroşa öreceğiz. Haroşalardan önce ve sonra artırmaları yapacağız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Ben haroşa örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. İkinci haroşa ilmeğimden sonra hemen bir ilmek attım, buraya artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde artırmamızı yaptık. 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci haroşa ilmeğimi düz ördüm. Aradaki artırma yaptığımız ilmek dahil aradaki ilmekleri ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 2'şer ilmek düz örülecek. Bakın buradaki ilmeğimi ters ördüm. Son 2 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Son 2 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Geri döndüm, tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi ördükten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Hemen bu kenara da artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğimi normal düz ördüm. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra bir haroşamı düz örüyorum. Aralardaki ilmeklerim ters örülüyor. Şu anda şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar son 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. İkinci haroşa ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece 15 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim şimdi de. Arka yüzde kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ilmek düz ördüm. Haroşa ilmeğimi. Aradaki ilmeklerimi tamamen ters öreceğim. Tekrar son 2 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. 17. ilmek artacak. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Şişimizde 15 ilmek oldu. Model kurmaya başlayacağız. Artırmalar da devam edecek. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu. Sayarak gidiyorum. 4, 5, 6,
7, 8. Kenara hanımlar bakın 3, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Çiçeğimiz yapılacak şimdi. Çiçek 5 ilmek üzerine kuruluyor. Şimdi tığımı aldım elime. Yapacağımız işlem şu. İpimi şöyle tığıma doluyorum. Lif örgüsünde yaptığımız fıstıklar gibi fıstıklar oluşturacağız. Bakın bu aşamada şu ördüğüm ilmek değil, şu ikinci ilmek. Bakın bir gerideki şu ikinci ilmek. İpimi tığıma doluyorum. Hemen bir gerideki ikinci ilmeğin 2 ilmek altına ineceğim şuraya. 1, 2. Buraya girerek uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. Aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum hanımlar. Şimdi de hemen şu öndeki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3. Sıradaki ilmeğimin 3 ilmek altına indim. Uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. İpimi şişime doladım. Tığıma doladım. 3. ilmeğimi çıkarttım. Ortadaki ilmeğimi tığıma aldım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Şimdi de öndeki ilmek değil, hemen yanındaki ilmek, yani şu ilmek. Bu ilmeğimin bir ilmek altına, birinci değil, ikinci ilmek. Hemen onun bir altındaki ilmeğin içine girerek 3 ilmek de buradan çıkaracağım. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Şimdi tığımda bakın ilmekler toplandı. Bu ilmeklerin hepsini aynı anda şöyle topluyorum. Şöyle zincir yöntemiyle birleştirdim. İlmeğimi şişime taktım. Şöyle. Çiçeğimizin alt kısmını bu şekilde oluşturduk hanımlar. Desenimiz, şeklimiz şöyle. Şimdi kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 17 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. Aradaki ilmeklerin hepsini arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Hepsi ters örülüyor. Ve son 2 ilmeğim haroşa yine düz olarak ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Çiçeğimizin ikinci yarısını da bu aşamada yapacağız. Kenar ilmeğini alıyorum. İkinci haroşa ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmeklerimi sayarak öreceğim. Hemen bakın ortada 5 ilmek. Bakın çiçek yaptığımız ilmeğimiz şurada. Bakın ilmek çıkarttığımız yer burada. Buradaki çiçek yaptığımız ilmeğe kadar öreceğiz. Kenar ilmeğimden sonra ikinci haroşamı ördüm. Hemen ön yüzdeyim, artırmamı yapıyorum. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7 ve bakın çiçek yaptığım şu ilmeğimde alttan ilmek çıkarttığım ilmeğim, bunu da örüyorum. 8. Tekrardan tığımı aldım hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Bu defa tam orta kesimden, bakın çiçek yaptığım yerin tam ortası var şurası. Bu göbeğe girerek uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. İkinci kez ilmeğimi çıkarttım. İpimi şişime doladım. Üçüncü kez ilmeğimi çıkarttım. Şu öndeki bir ilmeği de tığıma alıyorum. İlmeklerin hepsini birden toplayıp bu şekilde ilmeğimi şişime takıyorum. Şöyle. Ortaya hanımlar bir ilmek düz ördüm. Ardından tekrar tığımı alıyorum. İpimi tığıma doladım. Aynı göbeğe girerek bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı göbekten üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Öndeki ilmeği de şöyle tığıma alıyorum. İlmeklerin hepsini toplayıp bu ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Yanındaki diğer çiçek ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle çiçeğimizin ikinci yarısını da ördük. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde hanımlar 19 ilmeğimiz oldu. Çiçeğimizi bitirdik. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde aradaki ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Son 2 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın çiçekli ilmeklerimi de hep ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim haroşa, bunları düz ördüm. Evet hanımlar, bakın ilk çiçeğimizi oluşturduk. Şöyle
Görüntümüz, şeklimiz bu. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Bu sıramızda çiçek yapmayacağız. Çiçek aralarında 2 sıra ilmekleri örüyoruz. Artırmalar devam ediyor. Kenar ilmeğini aldıktan sonra artırmamızı yapıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar ilmekleri düz öreceğiz. Son 2 ilmek kala burada yine artırmamızı yapacağız. Son 2 ilmeği öreceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Artırmalarımı da yaptım. Şimdi ikinci çiçeğimizi yapacağız. İkinci çiçekte buraya 2 tane çiçek kurulumu yapacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci haroşa ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Burada artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. Kenara 6 adet ilmek ördüm. Çiçek 5 ilmek üzerine kuruluyordu. Bakın en son yaptığım çiçeğin önünde 5 ilmek kalacak. Bakın en son yaptığım çiçek şu. Önünde 3 ilmek burada. İkisini ördük. Zaten 2 ilmek geriye gidip ilmek çıkarıyorduk. Bu şekilde. Yani çok da kafanızı karıştırmaya gerek yok. İkinci çiçek için buraya 6 ilmek ördüm. Şimdi tığımı aldım. İpimi tığıma doluyorum. Bir gerideki değil, ikinci gerideki ilmeğin 1-2 ilmek altına inerek bir uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. Aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkarttım. Tekrar ipimi tığıma dolayıp aynı yerden üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Ve hemen öndeki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkarıyorum. 2, 3. Hemen öndeki ilmeğimi tığıma aldım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bakın 1, 2. Bu ikinci ilmeğin 1 ilmek altına, bakın bir altına inerek 3 ilmek de buradan çıkarıyorum. 1, 2, 3. Bu tığımdaki ilmeklerin tamamını şöyle topluyorum. Şöyle bir zincir yöntemiyle de birleştirdim. Bu ilmeğimi şişime alıyorum. Bakın hanımlar, ilk çiçeğimizi bu şekilde yaptık. Hemen yanındaki 1, 2 tane daha çiçeğimin ilmeği var. Bunları da ördüm. Şimdi tekrar araya ilmeklerimi öreceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu çiçeğimin 5 ilmeğini ördüm. 2 ilmek daha örüyorum. Ardından ipimi tığıma doladım. Bakın ikinci gerideki ilmeğin 2 ilmek altına inerek yine oradan 3 tane uzunca bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Hemen öndeki ilmeğin 3 ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkarıyorum. Öndeki ilmeğimi tığıma aldım. Önde 1-2 ilmek var. Bu ikinci ilmeğin 1 ilmek altına girerek 3 ilmek de buradan çıkaracağım. 2 ve 3. ilmeğim. Sonrasında bu tığımdaki ilmeklerin tamamını şöyle topluyorum. Zincir yöntemiyle birleştirdim. Bunu şişime takıyorum. Yanındaki 2 tane çiçeğimin ilmeği daha var. Bakın bunları da düz ördüm. Yanındaki 1 ilmeğimi de ördükten sonra son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın ikinci çiçeğimizin ilk yarısını da burada yapmış olduk hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri hep ters öreceğiz. 2'şer tane kenardaki ilmeğimiz sadece haroşa düz örülecek. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, 29 ilmek olana kadar bu artırmalarımıza da devam edeceğiz. Artırmamı yaptıktan sonra hemen artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. 4, 5, bakın bu çiçeğin ikinci sırasında bu ilk çiçek geçirdiğim ilmeğim var. Bunu da örüyorum. Yani kenara 6 ilmek ördüm. Tekrar tığımı alıyorum. İpimi tığıma doladım. Bakın tam orta göbeğe, bakın birleştirdiğimiz yer, göbeğimiz burada, yeri belli. Hemen o göbeğe girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doluyorum. İkinci ilmeğimi çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Öndeki bir ilmeği de alıyorum. İlmeklerin hepsini bir anda topladım. İlmeğimi şişime takıyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Aynı göbeğe girerek 3 ilmek çıkaracağım. 2, 3. Hemen ardından öndeki bir ilmeğimi de aldım. Hepsini topluyorum. İpimi, ilmeğimi şişime taktım. Hemen yanındaki, bakın bu çiçeğime bağlı olan ilmek, onu da ördüm. Şimdi sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5.
En son bakın çiçek yaptığım ilmek burada. Bunu da ördüm. Bakın alttan ilmek çıkarttığım ilmeğim şurası. Onu da ördükten sonra yine ipimi tığıma doluyorum. Tam bu göbeğe girerek 3 tane ilmek çıkaracağım. 1, 2, 3. Öndeki ilmeği aldım. Hepsini topluyorum. İlmeğimi şişime taktım. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ipimi tığıma doladım. Aynı göbeğe girerek 3 ilmek çıkarıyorum. 2, 3. Öndeki bir ilmeğimi de aldım. Hepsini toplayıp ilmeğimi şişime takıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde ikinci çiçeklerimizi de kurmuş olduk hanımlar. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şu anda şişimde 25 ilmeğim oldu. Çiçek bitti. Çiçek aralarına 2 sıra örüyorduk çiçek yapmadan. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Şimdiki artırmayla birlikte 27 ilmek olacak. Bakın artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmekleri örelim. Sonra artırmamızı yapalım. Ardından arka yüzde de ilmeklerimizi yine örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Yani modelden sonra 2 sıra örmüş olduk. Şimdi 3. modeli yapacağız. 3. modelde de buraya 3 tane çiçek kuracağız. Öncelikle artık son artırmamız. Bu artırmayla birlikte 29 ilmeğimiz olacak. Başka da artırma yapmayacağız. 2 ilmekten sonra artırmamı yaptım. 3 oldu. 1 ilmek daha ördüm. 4 oldu. Hemen şimdi modelime başlayacağım. İpimi tığımı elime aldım. İpimi tığıma doluyorum. İlk bu aşamada hanımlar bakın, artırdığım ilmeğin şu altındaki şuraya, şu ilmeğin kenarına, şu alt bölüme gidiyorum. Bir ilmek çıkarttım. İpimi tığıma doladım. 2 ilmek, ipimi tığıma doladım. 3. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Öndeki ilmeğimin 3 ilmek altına iniyorum. 1, 2, bakın tam şuraya indim. 1 ilmek, 2, 3 ilmek de buradan çıkarttım. Öndeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Şu öndeki şu ikinci 1, 2. İkinci ilmeğimin 1 ilmek altından 3 ilmek çıkaracağım. Şöyle tığımdaki ilmeklerin tamamını topluyorum. Bir zincirle burayı sıkıştırıp ilmeği şişime aldım. Hemen yanına 1, 2 ilmek daha ördüm. Bakın çiçeğimizi tamamladık. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Sayarak gidiyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu çiçeğimin 5 ilmeğini ördüm. 2 ilmek daha örüyorum. Ortadaki çiçeği başlatıyorum. İpimi tığıma doladım. 1, 2 gerideki ilmeğin 2 ilmek altına inerek 3 ilmek buradan çıkaracağım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Öndeki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkartıyorum. Öndeki ilmeğimi de tığıma aldım. Tekrar bakın ikinci ilmeğimin 1 ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkaracağım. 2 ve 3. Tığımdaki ilmeklerin hepsini topluyorum. Şöyle ilmeğimi şişime aldım. Hemen yanındaki 2 ilmeği daha düz ördüm. Tekrardan buraya 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Hemen yanına 2 ilmek daha örüp çiçeğimi başlatacağım yine. Tığımı alıyorum. İpimi tığıma doladım. 2 gerideki ilmeğin 2 ilmek altından 3 ilmek çıkarıyorum. 2, 3. Tekrar öndeki ilmeğimin 1, 2, şurası 3. oluyor. Şuraya girerek 3 ilmek de buradan çıkarıyorum. Öndeki ilmeğimi tığıma aldım. Şu öndeki ikinci ilmeğin bakın 1, 2. Buraya girerek şöyle ipimi tığıma dolayacağım önce. Hemen şuradan da hanımlar 3 ilmek çıkaracağım. 1, 2, 3. İlmeklerin tamamını yine topluyorum. 3. ilmeğin kurulumu böyle oldu hanımlar. Kenardaki artırma yerlerine denk geldi. Sonrasında öndeki bir ilmeğimi örüyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı. Son kez artırmamı yaptıktan sonra kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 3. çiçeklerimizi de yaptık. Artık artırma yapmayacağız. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra ikinci haroşa ilmeğimi ördüm.
Yanına bir ilmek daha düz ördükten sonra tekrar çiçeğimi yapıyorum. İpimi tığıma doladım. Orta bölüme girerek 3 ilmek çıkarıyorum. 2, 3. Öndeki bir ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekleri topladım. Şişime taktım bu ilmeğimi. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Ardından tekrar tığımı aldım. Yine orta bölümden 3 ilmek çıkaracağım tam göbekten. Şu 3. ilmeğim. Öndeki bir ilmeği de alıp hepsini topluyorum. İlmeği şişime taktım. İlmeklerimi öreceğim artık hanımlar. Ortadaki çiçeğimizi yapacağız. İkinci çiçeğimizi. Hemen burada bakın çiçek yaptığımız, ilmek çıkarttığımız ilmeğimiz şurada. Onun üstündeki bir ilmeği de yine ördüm. Tığımı alıyorum. Yine bu göbekten 3 ilmek çıkarıyorum. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Şu da 3. Önündeki bir ilmeğimi de alıp tığımdaki ilmeklerimi topladım. İlmeğimi şişime taktım. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ikinci çiçeğimi yapıyorum. Orta bölümden 3 ilmek çıkarıyorum. Öndeki ilmeği de alıp tığımdaki ilmeklerimi topladım. Şöyle ilmeğimi şişime taktım. Yanındaki bu 5. çiçeğimin ilmeğini de örüyorum. Ortaya şimdi 5 ilmek öreceğim. 3, 4, 5. Ardından bakın şu çiçek yaptığım ilk ilmeği ördükten sonra 3. çiçeğimi de yapıyorum. Tam göbekten 3 ilmek çıkaracağım. 2, şu 2, şu da 3. Öndeki ilmeği de alıp tığımdaki ilmeklerimi topladım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi tığıma dolayarak göbekten 3 ilmek daha çıkarıyorum. Lif fıstığı gibi düşünün hanımlar bu bölümü. Öndeki bir ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. İlmeğimi şişime taktım. Yanındaki bir ilmeğim düz. 2 haroşamı da düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar ikinci çiçeğimizi de tamamladık. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık çiçeğimizi bitirdik. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ilmekleri örüyoruz. Tabi artırmamız yok. Bu şekilde ön yüzde arka yüzde ilmekleri örelim. 4. sıra çiçeklerimize de beraber başlayalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz arka yüzde ters ilmeklerimi 2 sıra ördüm. Şimdi 4. sıra çiçeğimizi yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. 4. sıra çiçeğimizde 2 tane çiçek kurulumu yapacağız. Bakın 3 tane çiçeğimiz vardı. Şu aralara birer tane çiçek kuracağız. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci haroşamı ördüm. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüp modeli başlatıyoruz yine. İpimi tığıma doluyorum. 2 gerideki ilmeğin 2 ilmek altına inerek 3 ilmek çıkarıyorum. İpimi tığıma doladım. Öndeki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkarttım. Öndeki ilmeğimi tığıma aldım. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. 1, 2. Şuradaki ikinci ilmeğin 1 ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkarıyorum. Bu şekilde. Şu 3. ilmeğim. Ardından tığımdaki ilmeklerin tamamını topladım. İlmeğimi şişime, sağ şişime takıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ortaya 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek daha örüyorum modelim için. 2 ilmek daha ördüm çünkü şu ikinci ilmeğin altından ilmek çıkarıyoruz yine. İpimi tığıma doluyorum. Şu ikinci ilmeğin 2 ilmek altına girerek 3 ilmek çıkarıyorum. 2, 3. Tekrardan şu ortadaki öndeki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkarıyorum. Öndeki ilmeğimi tığıma aldım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Şu ikinci ilmeğin 1 ilmek altına inerek 3 ilmek de buradan çıkarıyorum hanımlar. Hemen şuradan. Şu ikinci, şu da 3. ilmeğim. Tığımdaki ilmeklerin tamamını topladım. Çiçeğimizi tamamladık. Artık kalan ilmeklerimizi normal düz olarak öreceğiz. Son 2 haroşa ilmeğim de zaten düz örülüyor. Model böyle devam ediyor hanımlar. Bakın buraya ikili
model kurduk. Şimdi arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde bu defa çiçeğin ikinci yarısını tamamlayacağız. Çiçeğin ikinci yarısında bakın ilk 3 sıradaki çiçeklerimizde gösterdim. Aynı şekilde bunu uygulayacağız. Çiçeklerimiz bitince yine ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmekleri öreceğiz. 5. yani sonuncu sıra çiçeklerimiz yapacağız. Şu an 4.'yü birlikte yaptık. Bu 5. yani sonuncu sıra çiçeklerimizde bakın şurada üçlü çiçek kurmuştuk. Burada da üçlü çiçek var. Aynı şekilde kuruluyor hanımlar. Hiçbir farkı yok. Aynı şekilde 5. sıra çiçeklerimizde yapacağız. 5. sırada da zaten burada olduğu gibi 3 tane bakın 1, 2, 3 tane çiçeğimiz var. 5. çiçeğimizden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimizi örelim gelelim. Şu bilek bölümüne birlikte başlayacağız. Evet hanımlar, sonuncu çiçeğimi yaptım. Sonuncu çiçeğimden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön bölüme 3 diş haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra hem arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de yine ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz örüp gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde düz ördük. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada 3 diş haroşamız olacak. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayacağız. 2 diş olacak. Bir daha yapacağız 3 diş. Burada toplam 3 sıra yani 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi bilek bölümündeyiz. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ön yüzde yine ilmekleri sıra sonuna kadar örelim gelelim hanımlar. Evet, ön yüzde ördüm, arka yüzde artık bilek kesimini yapacağız. 29 ilmeğimiz vardı. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 10 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Ortadan 9 ilmek keseceğim. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek kestim hanımlar. Kenardaki 10 ilmeği ördüm. 9 ilmek kestim. Bakın şurada da 5, 10 ilmeğimiz kaldı. İlk ilmeğimi alıyorum. Artık kalan 10 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim hanımlar. Bu şekilde önce patiğimizin sağ kenarını öreceğiz. Sonrasında sol kenara geçeceğiz. Sol taraftaki 10 ilmeğimiz şimdilik bekleyecek orada. Bu bölümde bilek kenarından artırmalar da yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Burada en son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Artırma yaptım, burada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum, arka yüzde artırma yapmıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arkada artırma yapmıyoruz. Geri döndüm, tekrar ön yüzdeyim. Artırmalarımıza devam edeceğim. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın yine son bir kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi de 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum hanımlar. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde yine artırmaya devam edeceğiz. Ta ki şişimizde 15 ilmek olana kadar artırmaları yapacağız. Bakın yine son bir ilmek kalana kadar ördüm. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de burada 13 ilmek oldu. 3, 6, 9, 12, 13. Bu şekilde burada 15 ilmek olana kadar artırmaları yapalım gelelim. Evet hanımlar, burada 15 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Artık artırma yapmayacağız. Bu bölümü 15 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Artırma yok. 15 ilmek ile kenarımız örülecek hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de
ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde de yine kenar ilmeğini aldıktan sonra bu defa ilmeklerin tamamını öreceğim. Artırma yapmayacağım. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın böyle devam edecek. Ben bu patiğimin arka bölümüne hanımlar şu yanlarına 18 diş haroşa ördüm. 18 diş haroşayı ördükten sonra sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Büyük ya da küçük yapmak isteyenler benden 1 santim fazla ya da 1 santim eksik olarak patiğin boyutunu ayarlayabilir. Bakalım şurada toplamda bakın şu ilk başlangıç haroşalardan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş haroşam olmuş. Şimdi burada 18 diş haroşam olana kadar tamamlayacağım. Geleceğim. Sonra sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Evet hanımlar 18 sıra haroşamı ördüm. Ardından ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. Çünkü geri döneceğim. Arka yüzde kesim yapacağım. Şimdi patiğimizin boydan bir ölçüsünü sizlere vereceğim mezura ile. Arka haroşa sayısını ona göre ayarlayacaksınız. Şöyle. Bakın hanımlar ben burayı 17,5 santimden bir tık daha fazla şöyle hemen 18 santim olarak örmüşüm. Şöyle bakın sıfırlayarak ölçtüm. Daha küçük yapmak isteyenler yani ben 36 numara 35 numara yapacağım diyenler varsa şurayı 17 santim yapabilir. Ben 39-40 numara yapacağım diyen varsa da burayı 1 santim daha fazla örebilirler. Ben 18 sıra haroşa ördüm ama belki sizinki 20 olur. Belki 15 olur. Tamamen verdiğim ölçüye göre değişiklik gösterebilir. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İlmeklerimi keseceğim arka yüzde. Sağ kenarımızın ilmekleri arka yüzde kesiliyor. İkişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde kesiyorum ilmeklerimi. Çünkü patiğimizin arka bölümünü yaparken topuk bölümünü kesim yaptığımız ilmek yerlerinden şuralardan ilmekler çıkaracağız. Bu nedenle gevşek bir kesim yapalım ki ilmekler kolay çıksın. Şöyle tamamını keseceğim ilmeklerimin. Son bir ilmeğim kaldı onu da kestim. Hemen şuraya şöyle 2 tane zincirimi atıyorum. Ve ipimi keseceğim. Hemen makas da yok. Neyse şu varmış. Evet. Patiğimizin sağ kenarını tamamladık. Şimdi sol kenarına başlayacağız. Hemen ön yüzde şuradan sol kenarımıza da başlıyoruz. İlk ilmeğimi ördükten hemen sonra hanımlar burada da artırmalara hemen başlıyoruz. Şu öndeki ilmeğimin bakın şu ön kısmına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmama başladım. İpimin ucunda şurada düğümleyeceğim. Burada 10 ilmek vardı. 1 ilmek artırmış olduk. 11 ilmeğimiz oldu. Bu bilek kenarından ilmeklerimizi artırıyoruz. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Ön yüzdeyim. İlk artırmamı yaptım böylece. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırma yok. İlmekler arka yüzde normal haroşa örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen öndeki ilmeğimin şu kısmına şurasına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan ilmeklerim yine haroşa örülüyor. Şimdi de 12 ilmeğim oldu. Diğer tarafta 15 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da 15 olana kadar artırmamızı yapıyoruz. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Sıra sonuna kadar arka yüzde ilmeklerimi normal örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artırma yapacağım yine. Kenar ilmeğini aldıktan sonra şu öndeki ilmeğimin şurasına giriş yaptım ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Şimdi de burada 13 ilmeğimiz oldu. Hanımlar yine burada da 15 ilmek olana kadar aynı şekilde artırmaları yapacağız. 15 olduktan sonra artırmamızı yapmayacağız. 15 ilmek ile kenarımızı öreceğiz. Sağ kenara kaç sıra haroşa ördüysek sol kenarı da aynı sayıda yapacağız. Ben 18 örmüştüm buraya. Buraya da 18 tane öreceğim. Sizler sağ kenarı ne kadar yaptıysanız sol kenarı da aynı şekilde tamamlayın gelin. Ardından birlikte patiğimizin kenar bölümlerine geçiş yapacağız. Evet hanımlar patiğimin sol kenarında tamamladım. Geldim 18 sıra haroşam oldu. Sol kenarda da ön yüzde kesim yapıyorum. İlmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Yine gevşek bir kesim yapıyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de kestim.
Şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerini yapacağız. Şu kenarlarını. İpimizi kesmeden aynı iple buralardan ilmekler çıkaracağız. Videonun başında dediğim gibi böyle ben yedek şiş kullanacağım. Misinalı şişle de bu kenarlar yapılabilir. Hemen ilmek çıkartmaya başlıyorum. Bir ilmek şişimde vardı. Sırasıyla şu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz hanımlar. Bakın burada 3, 6, 8 ilmek oldu. Ben şu burun kısmına kadar, şu başladığım yere kadar toplamda buradan 37 ilmek çıkarttım. Sizler şuradaki haroşa sayısını benden fazla yaptıysanız ilmeğiniz 38, 39, 40 olur, değişir. Benden az yaptıysanız da 34, 35 olur. Dediğim gibi yandaki haroşa sayısına göre ilmek sayısı değişir. Dediğim gibi ben burun kısmına kadar 37 ilmek çıkarttım. Şimdi burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. Evet, burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkarttım. Şimdi burun kısmına 9 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek başladığım yerden 9 ilmek çıkaracağım. Şu kenarımız düğümlü olduğu için biraz sıkı, bu nedenle tığ yardımıyla buradaki ilk ilmeklerimi çıkarıyorum. Bir diğer şişime de buradan çıkarttığım ilmeklerimi takıyorum hanımlar. Şöyle sırasıyla burada da başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıp şişime takıyorum. 9 ilmek başladığımız yerden 9 ilmek çıkaracağız burun kısmında. Bu şekilde sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarıyorum. 9. Burun kısmından da 9 ilmek çıkarttık. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Sırasıyla kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi çıkaracağız hanımlar. Diğer kenardan 37 çıkartmıştım. Buradan da 37 çıkaracağım. Sizler diğer kenarda kaç ilmek çıkarttıysanız şu uca kadar aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartıp gelin. Evet hanımlar, buradan 37 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi normal düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bakın şöyle. Bu şekilde önce bu şişimizi, sonra burun kısmını, sonra da diğer şişimizdeki ilmekleri şu uca kadar haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada iki diş haroşamız olması gerekiyor. Tekrardan ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine diğer uca kadar hanımlar ilmeklerimi öreceğim. Diğer uç derken şu bölümü öreceğiz. Sonra burun kısmını, sonra diğer şişimizi tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine düz olarak öreceğiz. Tekrar buraya geleceğiz. Böylece bir diş haroşamız daha olacak burada. Bu şekilde yine örüp gelelim. Ardından tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar, buraya kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın şurada iki diş haroşamız oluştu. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Taban örmeye burundan başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu ilk şişimizdeki şu burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi yine haroşa örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi burun kısmına kadar ördüm. Şimdi burun kısmındaki 9 ilmeğimi de yine örüyorum. Buralarda tamamen artık haroşa örgü yapıyoruz. 9 ilmeğimi ördükten sonra hemen yan taraftaki şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri döndüm. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi de bu ortadaki 10 ilmeğimi örüyorum. Ve hemen yan kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Böylece ortada 11 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ortada 15 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek ekleyerek ortadaki ilmek sayısını artıracağız. Şimdi ortadaki 11 ilmeğimi örüyorum. Yine yan kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 12. ilmeğim. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 13 ilmeğimi öreceğim.
Ve şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmeğim oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmek öreceğim. Ve hemen diğer kenardan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 15 ilmeğimiz oldu. Artık 15 ilmek ile patiğimizin tabanı örülecek, kesimlerimiz başlayacak. Bu aşamada yine ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmek öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Taban 15 ilmekle böyle örülüyor. İpimi karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmek öreceğiz. Sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Tekrardan tabanda son ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonuncu ilmeği örerken kenardaki şişten de bir ilmek alıyoruz ve ikisini kesiyoruz. Sonuncu ilmeğime geldim. Kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tabanımız 15 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol tarafta ilmeklerimiz var. Bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm geldim. Şişimde sadece 15 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçeceğiz. Bu bölümde topuk bölümünü yapıyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Haroşaya devam ediyorum yine. Bakın son 2 ilmeğim. Son ikisini keserek örüyorum. Şişimde 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Şöyle. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine hemen şuraya girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. İlmeklerimi tekrar sıra sonuna kadar öreceğim haroşa olarak. Son 2 ilmeğim kaldı yine. Son 2 ilmeğimi yine keserek ördüm. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi de buradaki kenar ilmek yerine hemen şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Diğer ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi bakın şu şekilde kesiyoruz ve bir sonraki kenar ilmek yerine hemen şuraya geldik. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Geri döndüm. Burada ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağım. Bakın şuradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmek çıkarıyorum. Tam kesim yeri son yer olduğu için bura biraz sık olmuş. Şöyle tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartıp şişime taktım. Arka bölüm böyle yapılıyor hanımlar. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Artık ilmeklerimi kesiyorum. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Dilerseniz tığ ile de kesim yapabilirsiniz. Öyle de artık hangisi kolayınıza gidiyorsa şöyle. Tığ ile ilmekler böyle ikişer ikişer daha kolay kesiliyor. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şu kenarımızda böyle yüksek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Patiğimizin örgü bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Patiğimizde şöyle 2 sıradan oluşan bir de kenar oyamız var. İlk sırası şöyle. Yine aynı ipimle devam edeceğim. Öncelikle bir zincir çekiyorum buraya.
Kenar ilmek yerlerine batarak, bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden batarak sık iğne uyguluyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Eğer ki çok sıkarsak patik boğazı dar olur, ayağımız girmez. Böyle gevşek bir şekilde sık iğnemizi yapacağız. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımızdaki ilmekleri toplayacağız. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. Ta ki ilk başladığımız yere kadar. Kenar oyamızın ilk sırasını tamamlayalım gelelim. Kenar oyamızın ilk sırasını tamamladım geldim hanımlar. Bu ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. Şimdi ikinci sıradayız. Yine şöyle bir zincir çekerek başlayacağım. Ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine batarak buradan ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızın ikinci sırasını da böyle ters sık iğne yöntemi ile yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde yine patiğimizin çevresini şuraya kadar, yani ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet, kenar oyamın ikinci sırasında tamamladım hanımlar. Şöyle bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi artık kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Sonra patiğimize bakalım. Duruşu nasıl oldu? Birlikte göreceğiz. Şöyle ipimizin ucunu güzelce gizliyorum. Ayağı giydikten sonra bu ip çıkarsa kötü bir görüntü olur. Bu nedenle gizlemeye önem verelim hanımlar ipuçlarını. Şöyle. Bakın patiğimiz hanımlar duruş olarak şöyle. Patiğimizin duruşu bu. Bakın normal şiş örgü olduğu için ve haroşa olduğu için gayet esnek, ayağı sarıyor. Hemen manken ayağıma da giydireyim, ayağımızı da görelim. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar modelimi. İnşallah sizler de benimle beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Patiğimizin ayaktaki duruşu da işte şekilde. Çok şık, sade, hoş bir model oldu. Bakın tabanımız, topuğumuz, model bu şekilde. Dikişsiz olduğu için de çok rahat kullanımı var. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.